ailem 3 kardeşiz. 2 bir abim, bir ben. En küçükleri ben gibi oluyorum. Ama babamın ikinci evliliği oluyor. 4 tane abilerim vardı. Yani sonradan abim olmuş. O da hatta Pertemler'de, medreselerde okumuş. Yani 30 doğumluydu galiba. 30 doğumluydu. Sonra bir abim trafik polisiydi. Sonradan da ben, yani en küçükleri ben oluyorum. Maalesef 80 en küçük olarak da öyle yani. 7 kardeş gibi oluyoruz ama anne baba 3 kardeş olaraktan oluyor. Öbür diğerleri hepsi vefat etti. En sona ben kaldım, yani tek ben. Şimdi sağlık, yani dünyadayım diyebilirim. Yani dedem Eflani'den gelmiş. Safranbolu Eflani'den gelmiş. Dedem gelmiş. Yeni Cami'de imamlık yapmış. Babam devlet demiri, halam da öğretmendi. Babam da devlet demir yollarında çalıştı. Ben de 16-17 yaşında vefat etti yani babam. Şehreminiyiz, doğma büyüme, İstanbulluyuz yani. Annem Zonguldak, Amasra tarafından gelmiş annem. Annem burada doğmamış ama babam burada doğdu. Aynı evde yani. Babam da aynı evde doğdu. Ben de aynı evde doğdum gibi. 2 oğlum, bir kızım vardı. Bir oğlum vefat etti 22 yaşında. Şimdi bir oğlumla bir de kızım var. Onların da bayağı yaşları, bayağı torunum var. Torunlarım çok kıymetli. Babam yani trende öyle hani gitmiş gibi değildik yani. Şimdi Sirkeci, Edirne gibi, hani herhalde onu hatırlıyorum desem hani değil, ama babam hani şapkası mapkası, hani şimdikilerin devleti o tarzdaydı yani babamın, ama hani yanına gidip de onlar trenle öyle bir halimiz olmadı. Sirkeci gar olarak da aynı o şekilde gibi, ama şimdi tabii Marmaray falan yapılınca hani alanlar değişmiş olabilir yani. Yok. Nerede yani? Sarımsak tarlası insanlar yok. Kalabalık diye öyle bir şey yoktu yani. İnsanları hani şöyle tek görebiliyordun gibi yani benim şeyimle. Ben Şehreminde, orada doğdum zaten. Şehremindeydim. Çok iyi geçti diyebilirim. Yani gene aynı yerde de yaşıyorum. Kapıda oynardık, dışarılarda oynardık. Kapımızı kapamazdık bile. Yani evimiz çok virandı, bizim eskiydi. Hani kilidi bile var mıydı yok muydu bilmiyorum. Şöyle açardık, giderdik, öyle girer çıkabilirdik yani. Hani kapının önünde oynardık. Park diye ve Saray Meydanı Park var. Bir büyük park, küçük park diye. Yani oralarda vakit, ama genelde hani kapıda da arkadaşlarım vardı genelde. Hep arkadaşlarıma gider, bırakmazlardı ki Seyhan sen gel, o der bana sen gel. İkisi birbirine tartışırlar ya. Genel yani. Şimdi de bir de öyledir yani, çok. Hani konuşmamdan dolayı herhalde hep böyle şey yaparlar, şimdi paylaşamaz gibi halim var. İp atlardık mesela, top oynardık. Şöyle bir topumuz var, tenis topu derlerdi. O çok önemliydi. Nasıl güzel oynanırdı, ama o da bana düşmez yani, o zamanlar hani bayağı şeydi. Hani tenis topu, böyle top oynardık. Seksek oynardık, ip oynardık, çizerdik yerlere. Sokakta yani hep bunlar. Şeydi yani, viran bir evdi yani. Çok da 100 sene daha evvellerden evdi. Bir kat üzerinde. Yanında da bir evimiz vardı, 2 katlı, o satılmış. Yani biz orada ikamet ediyorduk, ama anlatılacak gibi değil yani, viran bir evdi yani. Bu 150 senelik, o zaman belki 100 senelik gibiydi. Şimdi tabii daha şey oldu. Yani hani şöyle odaları var, şöyle değil yani, bir oda vardı, arkada bir oda. Abimlerle beraber oturuyorduk. Birer odalarda oturuyorduk gibi. Sonra da oturduk yani 60 sene 61'de falan da oturduk öyle. Hani o tarzda yaşadık, birer odalarda yaşadık gibi. Yani annem de vardı. Arkada bahçesi vardı, kuyusu vardı. Kuyumuz vardı. Hani bir karpuz bir şey aldığı zaman babam kuyuya salardı yani. Bir de büyük maşrabamız vardı, bakır herhalde bak. Şimdi de konuştukça aklıma geliyor, ondan salardı, su soğurdu. Ondan sonra ortasında da şeftali var, orta böyle göbek gibi şeftali ağacı vardı. O şeftalinin tadı anlatılmaz nasıl şeyse, hani öyle bir hali vardı. Yani çok öyleydi. Kuyu vardı yani. Onlar gene daha düzgündü de bizimki daha şeydi genel yani. Daha eskiydi bizim evimiz.
Öbürküler daha hani iyiydi. Ay derdim böyle 2 katlı. Ay ben buralarda oturabilir miyim? Ah otursam derdim. Aklımızı bizim ev virandı yani. Hani öyleydi. Babam hep yazı tavana çıkar yağmur yağarken hep hani onarmaya çalışırdı ya. Çünkü eski olduğundan dolayı. Orada mesela bizim Pembe Ağa'nın bahçesi derler, Yusuf Ağa'nın bahçesi derlerdi. Hatta şimdi arabayla gelirken hemen onları gördüm de arabada Seyhan teyzeler. Yani o büyük bahçeler vardı tabii, zümbül bahçeleri vardı. Çok geniş yani ama bizim bahçemiz öyle değildi yani. Genel bizim hani. Ama bahçeler çoktu tabii, çok büyük bahçeler var. Pembe Hanım'ın bahçesi, Faik Bey'in bahçesi derlerdi. Sümbül bahçesi derlerdi Faik Bey. Yani bizim insanlarınki öyle. Arkamız da öyleydi yani büyüktü. Bahçeler vardı, çiçekler, sümbüller ekilirdi ve satarlardı yani sümbülleri de. Biz bunu 60'larda müteahhite verdik. İlk biz verdik orada yani evimize. İlk verdik. İşte 4 kat verdiler o zaman. İşte bir dairemiz var orada. 3. katta. İşte ben orada oturuyorum. Taş Mektep'te okudum ben. Yani Taş Mektep'te okudum. Yani çok değişik bir okuldu tabii. Böyle şeydi de yanlardan böyle çıkardık yukarıya böyle öyle. Hani bayağı şu 1,5 metre gibi, 1 metre gibi 2 taraftan çıkardık. Öğretmenim vardı, Muhsin öğretmen diye. Şahane bir öğretmen. Yani fevkaladeydi. Öğretmenim önlük giyerdi, siyah önlük giyerdi. Fakat ben hani böyle başarılı değildim. Boyum uzundu. Zaten 8 yaşında ilkokula gittim. Bir sene de kaldım 9 yaşında. O işte hep arkalarda otururdum genel. Ama öğretmenimiz bize hani ben biraz başarılı değildim yani iri doğru. Hani Seyhan sen böyle söyle her şey tamam ama derdim ya okulda olamadım yani. 9 yaşında biri bitirdim ve ortayla ilkokulu bitirdiğimi yani lütfen yaptılar yani. Öğretmen bizi kaldırmazdı bile anlardı. Ay yani öyleydi yani. Hani o demek değil ama hani her şeyi bilmiyorum. Hani sen niye öyle diyorsun? Ama yani öyleydim diyorum. Yani 5'i bitirdim mesela okuturlardı. Hatta şapka giyerdi ortaokullar. Böyle sarı da şeyleri vardı. Geniş kenarlı hani bu şimdi. Şimdi de var da hani geniş kenarlı şeyler. Rastlıyorsan bilemiyorum ama yani o tip şapkalı falan öyle gidilirdi o okula. Okulumuz da çok eskiydi zaten. Bir Fatih'te, bir Eyüp'te, bir de bizim Şehremindeydi o okul. Taş Mektep yani. Hep ben öyle dedim. Ben burada okudum derim yani. Hep oluyor. Bir arkadaşıyla vardı Mustafa diye İş Bankası müdürüydü. Önde otururdu. Hep böyle hep böyleydi eli. Hep kalkmak işte ay bizde böyle ödümüz koyuyor bize o öğretmen tahtaya kaldıracak diye ben şahsen yani bir yapamazdım ki bir kere bölmüşümdür. O bölmeye nasıl sevinmişimdir. Bölme böldüm diye bir kere yani. Tarzım öyleydi yani. Arkadaşlarım tabii hep daha görürüm yani bazılarını. Genel hepsi vefat etmiştir. Birşen diye arkadaşım var. Yani hep çok arkadaşlarımız vardı. Bu şekilde. Anlatılmaz mı? Yani hiç o şüphesiz yani hep diyalogduk. Hep yani birbirimize çok diyalogumuz vardı mahallemizdekiler. Hiç kimse kalmadı şimdi yani. Daha annemin zamanında olan da bir de benimle olan arkadaşlarım hepsi vefat etti. Şimdi benim oturduğum eve oturuyorum camına hiçbir tanıdık göremiyorum yani. Hani şahsen üzülüyorum hep vefat ettiler gibi. Hani mahallede en eski ben gibi yani sırf diyebilirim öyle diyorlar. Seyhan teyze sen hani en şeysin diye. Yani öyle oldu yani hani. Yani gider gelir diye zaten beni hiç bırakmazlardı ki benim arkadaşım vardı babası mesela yani o paylaşamazlardı ona yedir içirirler. Yani çok anlatılmaz yani. Hani benim şeyimle yani ben de biraz hani diyaloğum insanlara karşı olduğum için yani herkes benim için dört dörtlük. Hatırlamam mı ama hiçbiri kalmadı. Hepsini hatırlamaz mıyım? Ay ne vardı at müdürleri vardı. Beyyam teyzeler. Yani Emnam teyzeler, Fethiye Muhsin yani karşımızda hep yani polis, komiser hep onlar. İrfan'ım teyzelerim. Yani çok eski anlatılmaz. Tabii gidilmez mi? Onlarla arkadaşlarım oluyor. Benden 2 yaş büyük olabiliyorlardı. Ben biraz daha onlardan yaşım küçük gibiydi.
Tabii olmaz mı? Ay ben hep her zaman onları hani şey yaparım, üzülürüm. Ailece de görüşürük. Annem hep öyle yani. Babam değil de yani annem de öyle çok diyalogluyduk. Ay komşularımız hep okurum yani. Hep onlarlandır şeyi. Ha, memleket olarak da onların için memleketleri hani çocukluğumda hatırlamıyorum ama hep muhtarımız vardı. Karşı komşumuzdu. Komiserdi yani. İbrahim yani işte artık zaman geçti değişiyor. Yani hep iyi kaliteli komşularımız vardı. Bizim evimiz caddeye yakın yani ana caddeye. Yakında hatta evimizin önünde bir mahalle daha vardı. Bir mahalle kalktı Adnan Menderes zamanında yıkılınca. Biz daha caddeye yakınlaştık yani. Öyleydi. Yani Adnan Menderes oraları hatta yıktığı zaman ben de tramvayla gidiyordum nereye gidiyorsam. Ondan sonra böyle şeylerle, yol yapanlarla, hani işçi gibilerle oturup kahvaltı edip yemek yediğini biliyorum yolda, sağ kolda. O da okul enstitü vardır, enstitü derdik. Ben de akşam sanata gittim de enstitü vardı. Gene de duruyor orası. De aklıma şimdi gelmiyor yani. Çapa'da Fındıkzade ile Çapa arasında enstitü önden de arkadan daha kullanılıyor galiba öyle yolu. Ondan sonra orada ben akşam sanata gitmiştim. Orada da enstitü vardı. Orada bilirim yani Adnan Menderes yoldaki insanlarla hani yapılan kişilerle beraber yemek yediğini gördüm önünde böyle sofrayla. Yani bundan 70 sene evvel gibi herhalde. Öyleydi. Valla ev gibi oralarda olurdu. Evler gibi olurdu. Benim bile evde gibi oldu yani. Hani öyle salonlar falan. Belki muhakkak vardır yani ama bizim öyle pek öyle tarz olarak da o şekilde olan hani saltanatlı değil. Hani şimdiki gibi falan zaten olamaz da yani. Yani normal öyle evlilik işte hepimiz evlendik ama evde öyle işte ne bileyim öyle yani. Hani salonlar falan o tip şeyler hani olsa da hani bizler benim babam memnun. Nereden hani o tarz zaten babam yoktu ben evlendiğim zaman da. Yani öyle halimiz yoktu yani. Hani düğün saltanatlı. Hani nikahımız oldu Fatih Belediyesi'nde benim bu Fatih Belediyesi'nde. Reza'nın falan mahallemizin eski onlardı. O da belediyedeydi. Arka bahçemizde onun nişanı olduğunu bilirim. Ben de çocuktum. Böyle ortada onların bahçe pist var gibiydi. Orada nişanı olduğunu biliyorum yani. Diğerleri artık hatırlar yani bileyim o şekilde yani. Bayram yani çocukluk bayramı çok anlatılmaz bunu. Belki her zaman anlatıyorlardır yani hani çocukluk bayramı diye. Ama çok yani bizim çok değişik olurdu. Hani giderdik para verirler yani. Hele ben annemin köyüne gittiğimde bir yere gittik bize para verdiler. İkinci bir daha gittik. Gidelim bir daha. O zaman da hani çok yaşa dediler. Hiç unutmam. Bir verdilerdi. O da delikli paraydı 2,5 kuruş. Yani bir daha da gidelim dedik aklımız sıra çocuklukta. Yani ondan onu çok iyi hatırlıyorum yani. Öyle hani para verirlerdi genelde. Mendil verirlerdi. Çocuk hani bayramlarında. Ya annem memleketi orada onlar yemek yapar gibi veriyorlar onlar daha başka türlü. Ben İstanbul'da bizim o şekil biliyorum yani hani el öper para verirlerdi. Sancaklara giderdi. Kayık sancakları vardı. 2 sıra ayrıyeten kayık sancaklarından evvel başka daha gene böyle vardı. Böyle 2 kişi böyle 2 kişi böyle otururdu. Yani o kayık sancaklar tabii daha onlar da yani öyleydi. Çok değişikti yani. Çok güzeldi. Evlerde işte ev temizlerdik. Genel yani. Ama ben mesela 60 hani kendi evlendikten sonra taşları ovalar bir şey yapardım ama evvelki evimiz hani pek kapsamlı değil falan yani çocukluk zamanında işte artık nasıl yapıyorsa bu şekilde yapmışızdır yani. Hani şöyle camlar sildik de perdeli öyle bir halimiz olmuyordu herhalde. Yani çok evvel bundan hani ben 10 yaşındayken falan öyle. İşte öyleydi. Valla o zaman işte annem benim çok dindar bir hanımdı. Ama hani ben de hani oruçta öyle bir halimiz yoktu yani ben 40 yaşına kadar öyle yani de hani böyle değildi hani değildim şimdi hani ay Navur'da camiye gittik Fatih'e gittik oraya gittik hani mesela onlar o tip şeyler yoktu ya ama annem giderdi yani hatta bir cami vardı o yıkıldı da orada
O hastane içinde yatıyor yani. Deniz Aptal. Annem beni götürürdü o cami. İşte Menderes zamanında yıkıldı yani. Ne yapsın yani o zaman çok dardı zaten. Bir tramvay gidiyordu, geliyordu. Yandan da kıyı kıyı biz gidiyorduk mesela bir yürüyeceğimiz zamanda. Şey yani orası mıydı onu ben de merak ediyorum. O Deniz Aptal orada hastane içinde kaldı. Orada kendisi yatıyor. Mübarek. Onda ben bundan 30-40 sene evvel hastaneye gidiyordum. Yanıma bir bey geldi. Yani orada çalışan bir yani hastane. O zaman memur gibilerim vardı. Neydi hastane o kadar kapsamlı değildi. Ay bak dedi burada dedi bak çok kıymetli mübarek yatıyor dedi bana. Bak o zaman yoksa ben hep geçiyorum ne bileyim ben bilmiyorum meğerse o da Deniz Aptal'mış çok kıymetli yani. Hatta şimdi bildiğim için hep bilhassa oraya gidiyorum. O da hastanenin içinde kaldı. Deniz Aptal mahallesi vardı. Caminin orası neydi? Yani onu şey yapamıyorum. Annemden giderdik yani. Teraviye götürdü annem beni. Ben de başımı koyardım, uyurdum. Hadi gene hoca Allahu Ekber. Hay Allah derdim. Yani öyle ama camiyi ben de onu neredeydi onu şey yapamıyorum. Yani eğer zaten olsa belediye hani bilinen hep şimdi ben görüyorum da Koca Mustafa Paşa'ya gider bir yer var. Baktım oraya cami yapılıyor. Sonra Tatlıkuyu deriz. Oraya baktım yeni cami yapılıyor yani hani böyle şey cami. Demek ki oralarda camiler varmış hemen yapıyorlar yani akabinde. Fakat bu Deniz Aptal zaten olsa da hani yeri de belli olsa mümkün değil. Otobüsler o şehrimin bilirsiniz. Gidip gelmeler hastaneye. Ama caminin yerini onun neresiydi? Bizim eve de yakındı. Mahalle vardı yani mahalle kalktı zaten önümüzden. Bir mahalle vardı. Mahalle kalkınca biz daha çok caddeye yakın olduk gibi. Gülhane Parkı'na giderdik. Genel yani. Okuyucular gelirdi oralara. Oralara giderdik. Giderken çocuklarımızı alıp kucağımızda biz Sarıyer'e giderdik yani. O hani şimdi şey yani giderdik yani ne bileyim denize giderdik mesela Florya'da Menekşe plaj gibi biz orada plajlara girmiyoruz ama alanda hani öyle oturma yerleri falan vardı. Hep giderdik arkadaşlarımızla yani çocuklarımız kucağımızda. Yani o baştan başa ta sahile kadar orada bir ortası gibi oluyor herhalde. Tahmin geçen de gireyim diye düşündüm. Halim yok yani hani dedim oğlum dedim biz buralara 60 sene evvel geliyorduk ya ondan sonra şey yapayım diye. Hani halim olmadığından içeri giremedim. Okuyucular gelirdi oraya. Perihan Altındal, Hamiyeci. Yani en eski okuyuculardan Dümbüllü'yü bilirim yani onları bile. Hatta o Samatya'daydı galiba. Tiyatrosuna mı gittim herhalde bilemiyorum. Sonra o yani Gülhane Parkı'nda yani hep gelirlerdi o Perihan Altında. Hepsi okuyucular. Hepsini yani zaten görmedim. Bir tane hepsini görmüşümdür yani. Hani meraklıydım gibi. Sinema. Bahçe sinemaları da vardı. Kapalıya da Şehzadebaşı'nda vardı kapalı sinemaya. Bizim Elmas Hanım teyzemiz bizi alır götürürdü bu Şehzadebaşı'nda. Şimdi bakıyorum da dükkanlar var. Acaba sinema nerede diyorum. Hani bu hep böyle bakarım yani ben de hep eski şey olduğum için hani ilgilenmek istiyorum. Yani sinemaya giderdik yani hiç şey etmeden. Bahçe sinemalarına giderdik yani ben de hani şimdi dinime çok şeyimdir ama o zaman da o tarza çok meraklıydım yani. Genelde bu Samatya'ya falan öyle gider ama bu Samatya dediğim mesela 40 sene evvel yani ondan tarz olaraktan hani şimdiki gibi değil sahiller. O zaman öyle değildi yani. Zeytinburnu'nda da oturmuştuk babam şeydeyken. Hani deri fabrikaları falan vardı. Sahil ama yani nereye gideceksin de oturacaksın? Yani onu şey yapamıyorum yani ama hani normalde şeylere giderdik yani. Gülhane Parkı genelde yani onun sahiline falan gittiğimi daha iyi biliyorum. Bilemiyorum artık ondan evvel gittiğimiz tarzı. Dikiş şeydi, akşam sanata gitmiştim yani. En üstü vardı, o lise bölümüne geçen, hadi oradan mezun olanlar bankalara bile girebildi memur o zamanlar. Ama ben akşam sanattı, işte bebek enterleri falan bir şeyler dikmişim de herhalde bir şey yapmışım herhalde kendi bünyemde. Hani akşam sanata gitmişimdir, bize yakındı işte bu. Fındıkzade'yle Şehrimin Lisesi'nin yanında orası. Şimdi de var yani de. Hani en üstü derlerdi. Arkadaşlarım Nur'da yazdı, Yurdandılar falan. Onlar okudular ya, liseyi okudular.
Gerçi onlar benden 2 yaş falan büyüklerdi. Ben 39'duysam onlar artık bilmiyorum ne kadarsa. İşte orada dikiş mikiş öğrendim. Ben öyle bir faal değilim. Zaten ilkokulu zor bitirdim de yani öyle orada başarı öyle değil. Hani dikiş mikiş yaptığımı bilirim. Böyle bebek entarisi falan diktiğim gözümün önüne gelir bu kadar. Yakasını falan muntazam yaptım derim yani bazı aklıma geldiğim zaman. Vallahi bizim akrabamız vardı. Arabayla hani at arabası gibi ondan marul tarlası derler. Topkapı tarafı oraları hep yani genelde piknik gibi. Aklıma şimdi gelmiyor oraları da semt olaraktan biliyorum. Oralara giderdik. Bir de Edirne Kapı'ya. Edirne Kapı şimdi de gene var hani Edirne Kapı durağı var. Hatta orada bir çeşme falan var. Oralara giderdik. Otururduk yani şehrimizden oraya geliyorduk herhalde oturma gibi. Edirne Kapı'yla Vatan Caddesi'nden o taraf sağ kesimde oralara pikniğe giderdik yani onu biliyorum. Yürüyoruz. Nasıl gideceğiz? Yürüyoruz yani. Her yere yürüyorduk zaten biz. Annemle biz Şehreminden mesela Kasımpaşa'ya yürürdük yani. Nereden para alacağız? Lafın gelişi yani. Öyleydi yani. Hep yürürdük gibi mesela Taksim'e falan yürürdük yani. Yani öyle gider Kapalı Çarşı'ya yürüyerek giderdik. Yani tabii tramvay da icap ettiği zaman bazı şeyler tramvaya binerdik ama yani genelde hep yürürdük yani. Onun için ben hep çok yol yürümüşümdür. Bizim orada bir var, bakkallar vardı. Küçük bakkallar vardı. Mesela Zihni Bakkal derdik orada. Mesela küçük şeker alsak şöyle azıcık böyle şu kadar şeker alabiliyorduk. 250 gram gibi. Şeker alıyorduk yani bakkaldan. Bakkal vardı genelde. Zihni Bakkal vardı. Mesela İdris Bakkal derlerdi Şehremi'nde. O da hala durur ama büyüktü tabii çok market gibi oldu. Oraya gidişi aralıkta küçük bakkallar vardı yani. Başka öyle saltanatlı bir şey yoktu yani. Giderdik pazar. Salı pazarı da hala da vardır yani. Pazar olurdu. Hani pazara gidiyor. Onda annem herhalde giderdi gibi. Şehreminde salı pazarı derler yani meşhurdu. Bu Saray Meydan'dan doğru başlar da aşağıya doğru. Hani sizin cami dediğiniz o yere kadar gitmeseydin de oralara doğru gider Mevlana Kapı gibi. Yani oraya da gitmiyor da daha hani pazar vardı yani. O da başından da giriliyordu. Yani öyleydi. Tabii canım hatırlamaz mı? Yoğurtçuları biliyorum. Omuzunda yoğurt satardı. Yoğurtçu diye mesela yani. Macuncular. Hani o gibi hani bize göre olanlar. Yani onlar akşamları mesela bozacıda. Ay ben şimdi bile ay eskiden de böyle bozacı diyorum. Bazı binde bir böyle geçerler gibi. Hani o tip şeyler. Yoğurtçular. Başka sülük satarlar. Sülükçü derlerdi. Tabii sülük satarlardı. Yani onların geçtiğini çok iyi biliyorum. Sülükçü diye hani. Ondan sonra işte yani o tip yer çok eski hani daha eskisi de vardır artık benim yaşıma göre onları hatırlıyorum yani. Valla ben şimdi annem beni hep götürdü o işte Odabaşı Camisi vardı. Bu hani dedim ya Deniz Aptal diye oraya annem teraviye falan götürürdü. Annem beni götürürdü yani. Murat Paşa vardır aşağıda Murat Paşa Camisi genel. Fakat yani ben mesela 40 yaşından sonra hani dönüş gibi ondan evvel de hani öyle hiç açığım olmuş değildir de fakat yani çok giderim yani şimdi camiler falan. Hepsini yani çok bilirim ama o zamanlar işte annemin gittiği kadar ben Gönenli Mehmet Efendi vardır şu Reis-i Kura hocamız bizim yani annemin de hocası. Annem ondan beni götürürdü. Hani camiyle Topkapı'ya Ahmet Paşa Camisi vardı. Örümceksiz Camisi derler. Ondan sonra yani hep onları hani annem götürürdü beni. Ondan sonra ben kendim tabii daha gitme. Annem diyor bu Gönenli Hoca her yere gitmiyordu diyor bana. Anne sen gitmiyormuşsun dedim her yere gider. Çok kıymetli bir alim. Ben yani çocukluktan beri onun cemaatiyim. Tabii açık verdim ama gene hani onlar gene ara giderdim nereye gitse bu falan Tatlıkuyu Camisi'ne falan giderdim. Ay çocuklarıma Gönenli Hoca yok öyle derdim ama sonra 40 yaşından sonra 10 cami peşinde koşmuşumdur. Çok kıymetli bir alim yani hocamız bizim çok kıymetli.
Merkez Efendi'ye giderdi bir kere başta. Zümbül Efendi'ye gider, Fatih'e gece giderdi gündüz değilse de. O yani Kadıköy'e giderdi, Osman Ağa'ya giderdi. Yani hangini anlatayım ya mesela Moda Camisi vardı oraya gider. Günleri var yani cumartesi bugün günü şuraya buraya. Yani 10 cami gittiğini ve ben de onlarla Merkez Efendi, Zümbül Efendi, Ramazan Efendi, Ali Paşa, Doğut Paşa hani onları Bekir Paşa, Lütfü Paşa camileri bu bizim Fatih bölgesinde hep oralara gittiğinde hep ben de hiç kaçırmama kaydıyla yani böyle yürüye hepsi herkes cami arkadaşlarımız var. Çok kıymetliydi onlar. Arabayla gelirlerdi hocamızın peşinde. Ben koşa yani öyle giderdim. De yani o camiye gittiğimi çok iyi bilirim. Her gün gibi yani. Hiç kaçırmak istemez. Çok kıymetli alim bizim hocam. Hocamızın gittiği camilerde cemaat olaraktan yani görmeyenler ama biz görenler olsa kalbur üstü kaldı yani hocamızdan diyaloglu olanlardan. Muhakkak vardı. Mesela yani onu görülmeyenler mesela Gönenli Hoca gördü hariçten kişiler de var yani Eyüp Sultan'a gidiyoruz mesela. Çarşamba, pazar geliyor. Ben biraz ayağımdan doğru böyle gidemiyorum. Yani bir camisiz ben katiyen yani 40 sene evvel falan hani öyle gidiyorduk da hani annem alıp da hadi götürdü artık onu bilmeyen diğer camileri falan vardı hatta Sürmeli Mehmet Efendi annem ben onları da görmüşüm herhalde et yemez derler oralara falan annem giderdi götürürdü. Zümbül Efendi'yi de ben zaten devamlı yani 2 günde bir yani onları çok yani mesleğim diyebilirim yani cami hususunda. Tramvay vardı. Başka yani çok popüler arabası olan zaten bizimle ilgili damalı arabalar vardı. Playmobil'lar, Desoto'lar bilmem neler. Arabalar vardı. Hani yürürdük yani biz Beyazıt'a falan. Mesela bir çorap alsak Beyazıt'a giderdik. Çarşıya giderdik. Hani çorap alacağız, bir şey alacağız kendimize. Yürürdük yani o laleli maleli hep öyle yürüyüp gidip gelirdik yani genel öyleydi. Hani bir tramvay vardı. Sonradan trolleybuslar çıktı. Hani o şeyler vardı. Sonra artık ne olduysa siz de bir hoş bilmezsiniz. Yani öyleydi yani. Hep tramvay kullanırdık. Önü kırmızı olurdu. Arkası yeşil. Öndeki 15 kuruş. Arkası 10 kuruş. Şimdi ben de demek maddi şeyim yok. Hay Allah derim. Kırmızıda giderken gerine gidiyorum yani 15. Yeşilde olunca zaten vapurlar da öyleydi. Ayrımlıydı yani. Orası burası böyle hani ayrı öyleydi. Tabii orada oturunca ben gene aklımsa bak yani kırmızıda gidiyorum. Halbuki para olmadığı için yeşil. Yani öyle şeylerimiz de oldu. Bahçe kapıya giderdi travma. Hep giderim hatta hep bakarım orada. Hani eski şeyler. Bahçe kapı gene ben yani öyle orası öyle duruyor zaten. Oraya kadar tramvay giderdi. Sonra Beyazıt'tan dönerdi. Senin okulun üniversitenin önünden Topkapı Beyazıt tramvay vardı. Kimisi tek oluyordu gibi galiba. Öyle yukarıdan dönüyordu tramvaylar. Ne bileyim ne güzeldi yani. 2 oğlan çocuğu büyüten Laleli'de ağaç büyütmek derlerdi. Neyse yani o hep öyle derler. Mesela 2 oğlan çocuğunu büyütmek, Laleli'de ağaç büyütmek o kadar zor gibi derlerdi. Ay Laleli çok hoş böyle şeydi. Şimdi bir şeyle bilemiyorum yani. Şimdi yani öyle Laleli yani. Çünkü nerede oturuyorsun hepsi Laleli'de oturuyorum deyince çok güzel bir şeydi yani. Laleli çok hoştu. Vatan Caddesi oraya maydanozcuların evleri mi derlerdi, maydanoz ekerlerdi oraya. Orada işte Tatlıkuyu cami vardı. Ben evimize oradan su taşıyordum yani çocukken. O yokuşu da çıkıyorduk herhalde. Bilmem biliyor musunuz o Tatlıkuyu'da? Yani o cami çok meşhur. Hocamız da oraya zaten gelirdi yani şeyden sonra. Oradan su taşırdığımızı biliyoruz. Evimizde su falan yoktu. Allah'tan hani kuyudan çekiyoruz ama herhalde içmek için de Tatlıkuyu'dan su taşıyorduk çocukken. Vatan Caddesi de öyle hani maydanozun evleri mi derlerdi. Maydanoz mu? Öyle bir şey gibi yani. Vatan Caddesi öyle. Nerede öyle değildi. Hatta Menderes oralara uçak mı indirecek dendi. Hani dediler. Bak şimdi genel yani. Adnan Menderes oralar hani yaptı Vatan Caddesi.
İşte araba, vesayet, kıyamet, elamet yani öyle. Tabii bu kadar değilse de öyle oldu artık yani genişledi. Menderes o şeyi yaptığında yani. Bizim bazı evler yıkıldı yani genelde. Ondan sonra yani Vatan Caddesi de öyle. Öyle değildi ki Vatan Caddesi yani. Hani normal gibiydi. Hani demek Fatih'e, Karagümrük'e falan giderdik. Yani öyleydi. Şimdi yani nereyi kıyaslayacaksın evvelkinden şimdi? Biz işte ben orada, o tekkeydi orası. Onu Şeyh Efendi derlerdi. Onun yanındaki ev var. O Şeyh Efendi de orada kalıyordu. Şimdi hep ben de ona yapamıyorum. O ev, orası işte yıkıldı. Başkası aldı galiba, bir arpacılar falan derlerdi. Orası ev oldu 3-4 katlı. Ama orada o Şeyh Efendi orada oturduğunu biliyorum. Ben de hatırlıyorum o Şeyh Efendi'yi. Orası ahşap evdi. Yani tekke derlerdi oraya. Yani sonradan o tekkede başkaları çok oturdu. Çok kalabalık aileler görsen yani kaç aile öyle oturur, hatta bir tanesi kalır. Ay Seyhan teyze der hani beni görünce falan. Yani öyleydi orası hani. Tekke orada Efendi, orada bir yatır var. O şimdi görünmüyor tabii. Örtülü, bilmiyorlar onun orada olduğunu. Ben bile hani orada olduğunu öyle bilir bilmez gibiydim. Ben de şimdi hep meğer o Şeyh Efendi oraya gömülmüş. Yani ona pek şey yapamıyorum yani. Orası o gelen tekkesi. İşte onun karşısında yani orada hemen benim orada yani çocukluğumuz orada geçti. O evde yani. Hani evde değil de hani 2 ev vardı aramızda. Vakıf Kuraba'da zaten 8 yaşında 10 yaşında yatmıştım. Yani Vakıf Kuraba Hastanede. Bir işte şimdi gene var pembe binası yani annem falan orada ameliyat oldu. Yani öyle şeydi hani Vakıf Kuraba'ya daha çok mu giderdik acaba bilmiyorum yani. Sonra Çapa'da hani hep oraya şimdi bile hemen 5 dakikada 2 dakikada hemen gidiveriyoruz. Yani hani semtimize yakınım yani Çapa Hastanesi'nin karşısında oturuyoruz zaten caddenin bu tarafında. Yani orası vardı ama şimdi tabii büyüdü. Yıkılma bir de yapılmayacak falan dendi. Yok yapılacak falan dendi. Halbuki nasıl güzel tekrar 2 sıra yapılıyor yani şimdi. Hani adaletli yani Şehremin hani bizim Çapa. Zaten ben onu bir de Şehremini demiyorlar. Çapa aman Çapa Üniversite bir şey diyorlar durak adına. Ben onu hatta gittim söyledim. Yani bu Şehremini Fatih Sultan İstanbul'u fethettiği zaman demiş ki yaverine git bak sen hani alanlar nasıl diye. Yaveri gelmiş de bizim oraya kadar Şehremini bizim oturduğumuz artık bilemiyorum oraya kadar. Demiş ki böyle sen döndüğünde şehir demiş emin yani demiş hani güzel. O zaman Fatih Sultan demiş ki onun adı Şehremini olsun demiş. Ama fakat Şehremini diye tramvayda ileri doğru geçiyor ama otobüste geçmiyor. Ben hatta gittim şeye kadar bu Karaköy'de yerini. Yani burası dedim olur mu yani Fatih adını vermiş. Hani İstanbul Tıp Fakültesi aslında hastanede bir şey yani gerek yok. Çapa tamam. Yani o Çapa zaten Fındıkzade falan öyle değildi yani benim çocukluğumda. Dağlık Tepelik gibiydi yani. Öyleydi orası. Bizim Şehremin oturmuş. Topka o civar mesela Samatya yeri yani onlar. Hani yani onun için ona karşıyım yani orası niye Şehremine otobüs Şehreminde demiyor. Şimdi zaten yani ilişki mi var komşulukta kimse tanımıyor. Ki ben açık böyle faalim de benim ondan hani çevremde oturduğumuz evdekiler de çok iyi hani iyi insanlar Allah'tan. Ama öyle komşu yani genelde hep hani başkaları gibi ama ne yapalım bir şey diyemiyoruz. Yo bizim aynı ahenk gidiyor yani. Yapılan binalar zaten 4 kat verdi oraya imar durumu. Hep eski komşuların hep yapıldı yani 4 katlı binalar oldu genelde. Hani alan olarak zaten genişleyecek diye bir şey yok orası zaten evler bizim 85 metre. Hani çok olanlar biraz daha fazladır hani daha küçük öyledir yani hani gene hani şaşmama kaydıyla. Yani site gibi falan değil yani. O Şehremini mahallesi oldu. Bizim Şehrimin Ereğli mahallesi Kerpiçhane sokaktı. Evimizde 14'tü.
Sonra şimdi 12 oldu gibi. Bir de Şehremini Mahallesi diyorlar. Vallahi ne bileyim şimdi öyle deniyor. Pek öyle hani benim o kadar şeyim olmadığı için hani öyle gibi oldu yani. Yani hep insan yabancı yani. İşte diyorum ya ben oturuyorum hep tanıdık geçecek mi edecek böyle bakıyorum yani. Hiç yok yani çok nadir hani benim arkadaşlarım çocukları falan hemen ben oradan işte şu bu de camdan hemen konuşmak diyalog kuruyor. Yani öyle yani kimse yok yani. Hiç vardı ama yok yani ben şahsen üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Okurum yani anca okuyorum. Ben valla açık camileri tutucuyumdur yani. Ben baktım hep genel yani camilerde geçiririm. Evde de otururum. İşte şimdi bu ayağımdan sıkıntım olduğu için biraz zorlanıyorum ama yeğenim var, yeğenimle oturuyorum. İşte namazı, şu bu, evimin işi yani genel hani öyle aman titizlik. Hani yaptığım kadar yani. Öyle hani geçiriyorum. Yani gene de diyaloğum vardır yani. Hani eskisi olduğum için orada gene eskiler var. Arkadaşlar falan. Yani çok yani gidebilirsem onlara gidebiliyorum ama yani eskisi gibi mümkün değil yani. Keşke eskisi gibi olsa. Valla İstanbulluyum ben, Fatihliyim diye gerinirim yani. Benim babamın adı Mehmet'ti. Mesela Devlet Demiryolu'nda çalışırken babama Fatihli derlerdi hep yani. Halbuki babamın adı Mehmet ama Fatihli. Ama biz Şehremin ama Fatih'e bağlı ya. Hep Fatihli derlerdi babama. Yani onu çok biliyorum yani. Çok hem evimde çok yakın akabinde bir dakikada cadde yani. Tabii çok Şehreminli oluşum yani. Her yerde de söylerim ben Şehreminliyim, İstanbulluyum derim. Yani onu elle kanıtlarım. Hani gibi yani.